Merhaba arkadaşlar, ben Yeliz Koç, Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Size otonom araçlar ve robotik sistemlere giriş dersine gördüm. İlk dersi anlatacağım. Anlatacağım PDF hocamız Birol Arifoğlu'na ait. Şimdi anlatmaya başlayalım. İlk olarak PDF size paylaşayım. Böyle. Otonom araçların tarihçesi ve gelişim süreciyle başlıyoruz ilk olarak. Otonom araçlar insan müdahalesine gerek duymadan kendi kendine hareket edebilen, çevresel verileri algılayıp yorumlayarak karar verebilen taşıtlardır. Bu teknolojiyi yapay zeka, robotik, bilgisayarla görme, sensör teknolojileri, haritalama sistemleri, kontrol algoritmaları ve haberleşme sistemlerinin birleşimiyle gelişmiştir. Otonom araçların tarihçesi yalnızca son birkaç 10 yıl değil, aslında 20. yüzyılın ortalarına kadar uzanmaktadır. Bunu da daha sonrasında dersin ilerleyen sürecinde otonom araçların gelişimine yıl yıl bir tarihçe olarak anlatacağım. Kronolojik sırayla anlatacağım. İlk olarak bir otonom araçta neler vardır onları söyleyeyim. Yani otonom aracın konsept çizimi var şurada önümüzde şu anda. Sırayla anlatayım. İlk olarak lidar geliyor. Lidar, ışık algılama ve mesafe belirleme sensörüdür. Engeller ile sensör arasındaki mesafeyi belirlemek için ışık ışınlarını kullanan 360 derecelik bir sensördür. Şurada gördüğümüz şey lidardır arkadaşlar. Kameralar vardır. Sıklıkla kullanılan ucuz teknoloji ancak toplanan görüntü verilerini yorumlanması için karmaşık bir algoritma gereklidir. Daha sonra radar var arkadaşlar. Radarda radyo algılama ve mesafe belirlemedir açılımı. Engeller ile sensör arasındaki mesafeyi belirlemek için radyo dalgalarını kullanan bir sensördür. Radarlar şurada bulunduğunu gösteriyor. Kızılötesi sensörlerimiz vardır. Kızılötesi sensörlerde düşük aydınlatma ve belirli çevre koşullarına diğer sensörlerin algılaması zor olan ferit işaretleri, yayalar ve bisikletlerin algılanmasına olanak tanır. Şurada bulunuyor onlar da, şu kısımlarda. Daha sonra ithaletsel navigasyon sistemleri vardır. Genellikle doğruluğu arttırmak için GPS ile birlikte kullanılırlar. Aracın konumunu, yönünü ve hızını belirlemek için jiroskoplar ve ivme ölçerler kullanılır. Sıradan gittiğimizde özel kısa menzilli iletişim var. Araçtan araca ve araçtan altyapıya sistemlerinde yol koşulları, trafik sıkışıklığı, çarpışmalar ve olası yeniden yönlendirme gibi kritik verileri göndermek ve almak için kullanılır. Toplu olarak birlikte seyahat eden bir araç treni olan müfrezeyi mümkün kılar. Atalasya navigasyon sistemleri şu kısımda, özel kısa menzilli iletişimlerde bu kısımda. Burada aynı zamanda önceden oluşturulmuş haritalar da bulunmaktadır. Önceden oluşturulmuş haritalarda bazen GPS ve INS kullanılırken oluşabilecek hatalar nedeniyle hatalı konumlandırmayı düzeltirler. Her yolu ve sürülebilir yüzeyi haritalamanın kısıtlamaları göz önüne alındığında haritalara güvenmek bir avın alabileceği rotaları sınırlarlar. Ultrasonik sensörler tipik olarak park yardım sistemlerinde ve yedek uyarı sistemlerinde kullanılan kısa mesafe verilerini sağlarlar. Ultrasonik sensörler de şu kısımda bulunuyor. Yani park etmek için otonom araç park etmek için ultrasonik sensörlerden yardım alırlar. Bunların sayesinde park ederler diyebiliriz. Küresel konumlandırma sistemleri yani GPS, aracın konumunu üçgenlemek için uyduları kullanıyorlar. GPS aslında 2000'li yıllardan bu yana gelişmesine rağmen yalnızca birkaç metre dahilinde doğruluk gösterir. Daha sonrasında şurada alt kısmında aynı görselin İngilizce bir şekilde hali var. Daha sonrasında arkadaşlar burada hocamız bize
2 dakika 40 saniyelik bir video verdi ve bu İngilizce aslında. Bunu Türkçe bir şekilde ben birazdan anlatacağım. Bunu anlatmadan önce benim kendi bulduğum şeyler var. Kendi bulduğum görseller ve videolar var. İlk önce bunları size göstermek istiyorum. Şu görselden önce size bir video göstereceğim. Bir saniye arkadaşlar. İlk önce videoyu izleyelim. Bu video sayesinde benim biraz önce anlattığımı daha iyi anlarsınız. Videomuz TÜBİTAK Bilim Genç tarafından paylaşılmış. İzleyelim. Sürücüsüz araçlar çevrelerini nasıl görüyor? Sisli bir kış gününde akşam arabanızla işten evinize dönüyorsunuz. Kaldırımda yürüyen yayalar, biraz ilerideki yaya geçidini gösteren trafik levhası, arkanızda ilerleyen bir motosikletli. Araba kullanırken aynı anda fark etmeniz gereken birçok canlı ve nesne var. İnsanlar olarak görsel ve işitsel duyularımızı kullanarak çevremizi algılıyoruz. Peki ya sürücüsüz araçlar çevrelerini nasıl görüyor? Gündüz ya da gece, güneşli ya da yağışlı fark etmeksizin, sürücüsüz araçların her türlü hava koşulunda çevrelerini algılayabilmesi için farklı teknolojiler kullanılıyor. Bunlardan en yaygın olanları kamera, lidar, radar ve ultrasonik sensörler. Bu teknolojiler arasında en bilineni kameralar. Ön cama, yanlara ve arkaya yerleştirilen farklı kameralar sayesinde aracın çevresi 360 derecelik açıyla görüntülenebiliyor. Ardından makine öğrenmesi ve yapay sinir ağları gibi yapay zeka teknolojileri kullanılarak görüntülerdeki canlılar ve nesneler algılanıyor. Kameralardan elde edilen görüntüler sayesinde sürücüsüz araç trafik levhalarını ve işaretleri algılayabiliyor, güvenli bir şekilde şerit değiştirebiliyor, yoğun bir otoyolda yüksek hızda ilerleyebiliyor ve bir yere çarpmadan park edebiliyor. Ancak sis gibi görüş mesafemizi azaltan kötü hava koşulları kamera sistemlerini de olumsuz etkiliyor. Lidar cihazları otonom araçların çevresini 3 boyutlu şekilde haritalayabiliyor. Lidar teknolojisini daha tanıdık bir teknoloji olan radarlar sayesinde açıklamak mümkün. Özellikle havacılıkta uçakların konumunun belirlenmesinde kullanılan radar cihazları radyo dalga boyunda ışınlar yayar ve nesneden yansıyarak geri dönen dalgaları algılar. Dalgaların geri dönme süresinden nesnenin konumu belirlenir. Lidar cihazları ise radyo dalgaları yerine lazer atımları gönderir. Ayrıca kullanılan ışığın dalga boyu radyo dalgalarından küçüktür. Bu sayede çevredeki engellerle ilgili çok daha hassas ve doğru bilgiler verir. Lidar teknolojisiyle canlıların ve nesnelerin sadece konumu değil, şekli ve boyutları da belirlenebilir. Örneğin lidar havada uçan bir kelebeği bile algılayabilir. Radarlarsa özellikle karlı, yağmurlu ve sisli havalarda sürücüsüz araçların etraftaki canlıları ve nesneleri algılamasını sağlar. Çünkü radyo dalgaları havadaki toz, yağmur damlacıkları, kar tanecikleri gibi parçacıklardan etkilenmeden yoluna devam edebilir. Bu sayede araca 200 metre kadar uzaklıktaki engellerin yeri belirlenebilir. Ancak engelin şekli tespit edilemez. Ultrasonik sensörler özellikle yakınlardaki diğer araçların ve engellerin algılanmasını sağlamak amacıyla sürücüsüz aracın farklı noktalarına yerleştiriliyor. Bu sayede araç otonom şerit değiştirme ve park sırasında güvenli bir şekilde yönlendiriliyor. Günümüzde sürücüsüz araçlar halen insan denetimine ihtiyaç duyuyor. Ancak aracınıza oturup sadece haritadan ulaşmak istediğiniz konumu seçeceğiniz günler hiç de uzakta değil. Peki kaçınılmaz bir kazayla karşı karşıya kalmaları durumunda sürücüsüz araçlar kimin güvenliğini önceliklendireceği konusunda nasıl karar vermeli? Bu hali karmaşık soru üzerinde biraz düşünmeye ne dersiniz? Evet arkadaşlar, bunu da izledik. Şimdi benim görselden tekrardan inceleyelim. Videoya bakarak zaten daha iyi anladığınızı düşünüyorum. Şimdi bu görselde de gördüğünüz gibi şu anda şu üst kısımda lidar var. Ee, Kameralar videoda da demişti etrafını
360 derecede lidar ve kameralar sayesinde otonom araçlar görüyor her şeyi. Daha sonrasında radarlarımız var bu kısımlarda. Tabii burada sensörleri göstermemiştim. Ee, Bundan önceki slaytta sensörlerde her şey daha detaylıydı. Bu biraz daha yüzeysel bir fotoğraf. Ama bunu da sizinle paylaşmak istedim çünkü siz de kenarlarından siz de daha dikkatli bir şekilde inceleyin, daha güzel otursun istedim. Daha sonrasında başka bir görselimiz var. Bu görselde de radarlar ve lidardan çıkan e, dalgalar daha net gözüküyor. Şurada alttaki görselde bir yolda birden fazla otonom araç nasıl ilerlediğini, dalgalardan, etrafındaki sensörlerden nasıl her şeyin farkında olduğunu görmenizi istedim. Buradaki şu sensörlerden yayılan dalgalar sayesinde etraflarında ne var, yanında araç mı var, önünde ne var, her şeyi çok dikkatli, en ince ayrıntısına kadar görebiliyorlar. Bu sayede trafikte de çok rahat hareket edebiliyorlar. Diğer slaytımızdan devam edelim anlatmaya. Ee, Şimdi sırada hocamızın bize verdiği video var. Ona geçelim, onu paylaşayım. Dakika, hemen bekletiyorum sizi. Bu videonun sesini kapattım çünkü bu İngilizce bir video ve ben bunu Türkçe bir şekilde size aktaracağım. Videoyu başlatayım. Otonom araçlar nedir? Otonom bir araç kendini süren bir araçtır. Yani bir insanın yardımı olmadan hareket edebilir ve yönünü bulabilir. Yapay zeka, radar, kameralar ve sensörlerin birleşimi sayesinde çevresinde neler olup bittiğini algılayabilirler. Al yapay zekanın kısaltmasıdır. Makinelerin bizim gibi düşünmesini ve davranmasını sağlayan yazılım teknolojisidir. Şurada ilk bir videoyu durdurmak istiyorum. Şurada self-driving cars yazıyor. Yani kendi kendine giden araçlar, arabalar. Burada da çevrelerinin ne olup bittiğinin farkındalar. Yani gerçekten de gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yaya geçidi var. Bir insan var geçmek istiyor ve buradan bir araç geliyor. Önündeki sensörler sayesinde bu yaya geçidinin de önünde olan insanın da farkındalar. Yani her etraflarında olan her şeyin farkındalar. Çevresinde ne oluyor, ne bitiyor her şeyden haberleri var. Şimdi devam edelim. Otonom araçlar çevresindeki nesneleri algılamak ve en iyi yolu seçmek için sensör verilerini yorumlayabilen gelişmiş kontrol sistemlerine sahiptirler. Otonom araçlar dünyasında 3 seviye vardır. Kısmen otomatik, yüksek derecede otomatik ve tamamen otomatik. Bu araçlar aynı zamanda sürücüsüz araçlar, kendi kendine giden araçlar, robotik araçlar ve robo arabalar olarak da bilinirler. Sürücüsüz arabalar, olası faydalar bir. Dünya genelinde her yıl milyonlarca insan trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Eğer tüm arabalar sürücüsüz olsaydı ölüm oranı muhtemelen önemli ölçüde daha düşük olurdu. Otonom araçlar trafik sıkışıklığını en aza indirmeyi amaçlayan gelişmiş bir ağa bağlı olurdu. Yani daha az trafik sıkışıklığı yaşanırdı. Uzmanlara göre ulaşımın genel maliyeti muhtemelen düşerdi. Daha sonrasında burada ilk bir durdurmak istiyorum. Şurada fotoğrafta görüyorsunuz arkadaşlar. Engelli bireyler olabilir, yaşlı bireyler olabilir. Bunlar araç hayatlarında engelli bireyler belki de hiç araç kullanamadılar. Yaşlı bireyler de belli ki yaşının gereğinden dolayı araç kullanamayacak haldeler. Bunlar için de faydası vardır otonom araçların. Şimdi devam edelim. Sürücüsüz arabalar olası faydalar 2. Araç kullanmayan birçok insan vardır. Bazıları görme yetileri ya da fiziksel durumları nedeniyle araç kullanamayacak yaşa gelmiş olabilir. Bazı engelli bireyler ve hiç ehliyet sınavına geçememiş kişiler de vardır. Bu kişilerin hepsi sürücüsüz araçları kullanabilir. Bu da onları bugünkünden daha hareketli ve bağımsız hale getirir. Ee, Tabii ki de her şeyin olduğu gibi otonom araçların da dezavantajları olabilir arkadaşlar. Şu kısımda ALE bağımlı hale gelmek bizi faydasız yapar mı yazıyor. Yani ALE derken yapay zekaya bağımlı hale gelmek bizi faydasız yapar mı?
Bakalım. Sürücüsüz arabalar olası dezavantajları, hackerlar ve siber teröristleri kaos ve can kaybı yaratmaktan nasıl alıkoyabiliriz? Dünyadaki kamyon şoförleri, taksi şoförleri, özel şoförler, kuryeler ve otobüs şoförleri ne olurdu? Başka bir deyişle otonom araçlar çok fazla işsizlik yaratır mı? Yapay zeka her şeyi yapmaya başlarsa biz aptal ve işe yaramaz hale gelir miyiz? Son olarak şurada tam otomatik yazıyor. Tam otomatik araçlara bakacağız. Tık. Bir gün tüm arabalar tamamen otomatik sürücüsüz araçlar olduğunda bugünkünden çok farklı amaçlarda kullanılacaklar. Seyahatin dışında insanlar araçları misafir ağırlamak, uyumak, çalışmak, yemek yemek, dinlenmek, iş toplantıları yapmak ve sunumlar gerçekleştirmek için kullanılabilecekler. Belki bazı insanlar sürücüsüz kamyonları veya minibüsleri çalışma alanı olarak kullanmayı bile tercih edebilir. Bitti videomuz arkadaşlar. Bu kadardı. Şimdi anlatmaya devam edelim diğer slaytımızda. Kavramın ortaya çıkışı ve ilk teorik gelişmeler. Şimdi geldik. Zamanında neler olmuş, hangi sırayla bir şeyler gelişmiş onları anlatmaya başlayacağız. 1925 yılında Haydina Radyo Kontrol Şirketi radyo ile uzaktan kumandalı bir araba ile New York'ta gösteri yaptı. 1939 yılında New York Dünya Fuarı'nda General Motors Futurama adlı bir vizyon sundu. Bu 1960'larda sürücüsüz arabaların olabileceğini öngörüyordu zaten. Sonra 50'lerle 60'lar arasında elektromanyetik yol izleme sistemleri geliştirildi. 1953 yılında Risai laboratuvarında telsizle kontrol edilen bir oyuncak araba geliştirildi. 1960'ta Stanford Araştırma Endüstrisi'nde şerit takibi yapan robotik sistemler üzerine çalışmalar yapıldı. 1969 yılında Stanford'dan kamera verisiyle robot navigasyon teorisi geliştirildi. 1920 ile 1980 arasındaki gelişmeler bu şekildeydi. Daha sonrasında 1980 ile 2000'li yıllar arasına gelelim. 1984 Carnegie Mellon Üniversitesi ilk gerçek otonom prototiplerinden biri olan ALV projesini başlattı. Bu proje çerçevesinde 1986-1990 yıllarında NavLab 1 ve NavLab 2 geliştirildi. Bu araçlar lidar, kamera ve GPS kullanıyordu. 1987-1995 yılları arasında Avrupa Prometheus projesi ile sensör tabanlı sistemler geliştirildi. 1994'te Paris'te trafik içinde başarılı test gerçekleştirildi. Artık 1994'ten sonra başarılar gerçekten, yani diğerleri de tabii ki de bir başarı ama kayıtlarda olan başarılar elde edilmeye başlandı. 1987 ile 1994 arasında da Mercedes-Benz ve Bastyr Üniversitesi'nden Profesör Ernest Dickmans liderliğinde geliştirilen araçlar otobanda 130 kilometre hızla ilerleyebildi. 1995 yılında da Dickmans'ın aracı Münih-Paris arası test sürüşünde %95 otonomi oranıyla çalıştı. Bundan sonrasında şurada aslında kısa bir 5 dakikalık bir videomuz var ama onun yerine ben şuradaki 7 dakikalık videoyu size Türkçe bir şekilde anlatacağım. Ona geçelim şimdi. Ee, şimdi tamamdır. Şimdi size paylaştım bunu da. Videoyu başlatalım. Biraz ilerlemiş şöyle.
Carnegie Mellon New Lab projesi bilgisayarla görme, gelişmiş sensörler, yüksek hızlı işlemciler, planlama ve kontrol sistemlerini bir araya getirerek kendi kendine yol ve arazide gidebilen robot araçlar geliştirmeyi amaçlamaktadır. Proje 1984 yılında ARPA'nın otonom kara aracı programının bir parçası olarak başladı. 1980'lerin başında çoğu robot büyük bilgisayarlara bağlı küçük ve yavaş kapalı alan araçlarıydı. Örneğin Stanford kart engelleri haritalamak, bir yol planlamak ve yalnızca 1 metre ilerlemek için 15 dakika harcıyordu. CMO'nun IMP ve Neptune robotları kartın hızını geliştirdi fakat hala uzun süreli bakma ve düşünme evreleriyle ayrılan kısa hamlelerle ilerliyorlardı. Buna karşılık ARPA'nın ALV için 10 yıllık hedefleri yollarda 80 kilometre hıza ulaşmak ve açık arazide uzun mesafeler kat etmekti. TMO'daki ilk açık alan robotumuz Terragator ile yaklaşımımızda köklü değişiklikler yapmaya başladık. Dur kalk sürüş yerine Terragator sürekli olarak hareket edebiliyordu. Ayrıca tek tek görüntüleri ayrı ayrı işlemek yerine görüntü akışlarını işliyordu. Tarayıcı lazer mesafe ölçerler gibi yeni sensörler ona işaret noktalarını bulma, engellerden kaçma ve engebeli arazide sürüş yapma yeteneği kazandırdı. Ancak yine de aynı anda yalnızca tek bir görev yapabiliyor ve en fazla birkaç santimetre saniye hızla ilerleyebiliyordu. Ee, 1986 yılında inşa edilen NevLab ilk bağımsız test platformumuzdu. Üzerinde jeneratörler, sensörler, bilgisayarlar ve en önemlisi yüksek lisans öğrencileri için yer bulunuyordu. Araçta bulunan araştırmacılar robotun davranışlarını gözlemlemek, programları hata ayıklamak veya değiştirmek için çok daha iyi bir konumdaydılar. Ayrıca sistemin doğru çalışmasını sağlamak için oldukça motiveydiler. Ee, En son test platformu ise NevLab 2 yani bir ordu ambulansı olan Humvee idi. Bu araç önceki araçlarda kullanılan birçok sensörün yanı sıra sağ sol yani yukarı aşağı hareketli montajlı kameralar ve üçlü hizalanmış kameralarla üç gözlü stereo görüş sistemine sahipti. Kum ve engebeli arazilerde sürüş için yüksek saşı açıklığında ve otoyol sürüşü için 110 kilometrelik maksimum hıza sahiptir. Bilgisayar kontrollü motorlar direksiyonu çeviriyor, freni ve gazı kontrol ediyordu. Algılama ve planlama yetenekleri araçlarla birlikte gelişmiştir. Alvin günümüzde kullanılan ana yol takip görüş sistemidir. Alvin insan sürücüyü izleyerek sürüş öğrenen bir yapay sinir ağıdır ve geri yayılım algoritmasını kullanır. Yeni bir yol tipinde sürmeyi öğrenmesi yaklaşık 2 dakika sürer. Alvin saniyede 10 kez yeni bir görüntüyü dijitalleştirir, ağından geçirir ve hem direksiyon yönünü hem de güven seviyesini çıktı seviyesini çıktılar. Birden fazla ağı aynı anda çalıştırabilir ve yol tipi değiştikçe ağlar arasında otomatik olarak geçiş yapar. Alvin 100 kilometreye kadar sürüş yapmış ve 110 kilometre üzerindeki hızlara ulaşmıştır. Ranger engebeli arazilerde yollar bulur, menzil görüntüleri alır. Bunları arazi üzerine yansıtır ve kartezyen yükseklik haritaları oluşturur. Daha sonra potansiyel yollar boyunca aracın sürüşünü simüle eder ve her adımda aracın çok dik bir eğime çıkıp çıkmadığını, çok büyük bir basamaktan geçip geçmediğini veya bir engele takılıp takılmadığını kontrol eder. Ranger test parkurumuzda aracı 16 kilometre boyunca sürmüştür. Ganesha. Ganesha bir engel haritalama modülüdür. Girdi olarak engellerin konumlarını alır. Ganesha bir engel haritalama modülüdür. Girdi olarak engellerin konumlarını alır. Bu konumlar doğrudan sonar ve radar ile algılanabilir ya da stereo ve radar verilerinden tespit
edilebilir. GNSS araç hareket ettikçe engellerin konumlarını takip eder ve birden fazla gözlemle bu engellerin güvenirliğini günceller. Bu harita aracı durdurmak, bir engelin etrafından yönlendirmek ya da otonom paralel park gibi karmaşık manevralar gerçekleştirmek için kullanılabilir. Şimdi Smart Day yani takip ve yol bulma var. Çapraz ülke rotaları için bir yol planlar. A- Er araması kullanır. Araç ilerledikçe smart engelleri genel saha haritası aracılığıyla bulur. Aracı engellerin etrafından yönlendirir ve engelleri iletir. Ee, da, DR'ye iletir. DR yeni engelleri küresel haritasına ekler ve en uygun rotayı yeniden planlar. Tam bir araması yapmak yerine D yalnızca geliştirilmesi gereken düğümleri inceler ve yeni en uygun yolu bulmayı garanti eder. Dar ve smart boş bir harita ile başlar. Engellerle dolu bir alanı geçerek hedefe ulaşır ve dönüşte gidiş sırasında oluşturulan haritayı kullanarak çok daha verimli bir rotadan geri döner. Sprite kullanılarak bir operatör aracı düşük band genişliğine sahip bir radyo bağlantısı üzerine uzaktan kontrol edebilir. Her görüntünün iletilmesinin birkaç saniye sürdüğü için standart kontrollerle araç sürmek mümkün değildir. Bunun yerine kullanıcı görüntüde bir noktayı tıklayarak aracı o yörünge boyunca yönlendirir. Sprite görüntü yakalandığında aracın nerede olduğunu, ne kadar ilerlediğini, arazinin ne kadar eğildiğini ve döndüğünü modelleyerek kullanıcının seçtiği noktaları yere doğru bir şekilde yansıtabilir ve aracı bu doğrultuda yönlendirebilir. Diğer Navlab modülleri arasında önceki aracı arka lambalarını takip ederek izleyen Recon çizgileri takip edip kavşakları algılayan jarf ve virajlarda görebilmek için fan tilt yani sağa sola yukarı aşağı montajı kontrol eden Panenka bulunmaktadır. Bu model setlerini sistemlere entegre etmek için mobil sefer için dağıtık mimari kullanıyoruz. Bireysel modüller ortak bir temsil veya yapı paylaşmaz. Bazıları reaktiftir ve yalnızca mevcut sensör verilerini işler. Bazıları dahili yerel haritalara sahiptir. Bazıları ise küresel haritaya başvurur. DAMI bu modüllerin her birini bir davranışa dönüştüren çıktı fonksiyonları sağlar. Saniyede birkaç kez her modül aracın izleyebileceği bir dizi yay değerlendirir ve kendi uzmanlığına göre her yaya olumlu veya olumsuz oy verir. Bir arbitratör yani hakem oyları birleştirir ve en iyi genel güzergahı belirler. Tüm mimari Seikos adlı yapı tarafından denetlenir. Seikos aracın görevine bağlı bir yapı içinde temsil eder, haritayı izler, parametre güncellemeleri modüllere gönderir ve arbitratörün ağırlığını değiştirir. Genel mimari gerçek zamanlı dağıtık sensör işleme, koordineli ve tutarlı karar verme ile üst düzey akıllı yürütme izleme imkanı sağlar. Otonom Araç Laboratuvarı programının 10 yıllık hedefleri gerçekleştirilmiştir. Nevlab teknolojisi pratik görevleri göstermek için özel planlayıcılar ve sensörlerle entegre ediliyor. Ulaştırma Bakanlığı tarafından finanse edilen yeni bir proje otoyol kazalarını önlemek için Nevlab teknolojisini araştırıyor. Temel sürüş yetenekleri olgunlaştıkça Nev hem uygulamalar hem de algılama, planlama ve akıllı robot sistemleri üzerine araştırmalar için yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Evet. De arkadaşlar videomuzda şimdi diğer kısmı tekrardan anlatırız. Eee DARPA büyük atılım
ve modern otonomi çağı, yani 2000'lerle 2010 arasındaki neler olmuş onlara bakalım. 2004 ABD Savunma Bakanlığı'nın desteklediği DARPA Grand Challenge yarışında hiçbir araç 11 kilometreyi aşamadı ve 15 aracın hiçbiri yarışı bitiremedi. 2005 yılında Stanford'un Stanley aracı parkur tamamlayarak kazanım sağladı. 2007'de DARPA Urban Challenge şehir içi koşullarda yarışmayı başarıyla tamamladı. Daha sonrasında 2010 ile 2020 arasında neler olduğu geliyor. Ticari ve endüstriyel uygulamalar. Google, Tesla, Uber, Baidu gibi firmalar büyük yatırımlar yaptı. 2009 yılında Google, Sebastian Turn'un liderliğinde kendi sürücüsüz araç projesini başlattı. Bir süre sonra Waymo adıyla bağımsız bir şirket haline geldi. Tesla ise 2014'te Autopilot'u tanıttı ve bu sistemiyle seviye 2 otonom sürüşü başlattı. Uber Arizona'da testlerine başladı ancak 2018'de ölümle sonuçlanan bir kazayla projeye ara verdi. Waymo 2018'de Phoenix'te robotaksi hizmeti başlattı. Çin'de Baidu Apollo platformuyla devlet destekli testler yaptı. Daha sonrasında burada da Waymo Self-Driving Car fotoğrafını görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, Daha sonra bir dakika burada hmm, şurada bir videomuz var arkadaşlar. 2 dakika 47 saniyelik, bunu izlemek istiyorum. Yani sizin de izlemenizi istiyorum daha doğrusu. Hmm, Beraber izleyelim.
Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Hmm, Videoda gördüğünüz gibi e, otonom araçlarda çok rahat bir sürüş deneyimi sağlıyor bize. E, Aracın içerisindeyken istediğimiz gibi her şeyle ilgilenebiliyoruz, etrafı izleyebiliyoruz. Yani bir odak noktamız yok üzerimizde çünkü araba kullanmak gibi bir yük yok. Bunun sayesinde özellikle yeni bir yere gittiyseniz ve etrafı araçtayken bile incelemek istiyorsanız otonom araç kendi kendine sürerken siz dilediğiniz gibi etrafı izleyebilirsiniz. Yani çok rahat, tamamıyla geleceğin teknolojisi, yani her şeyi sunuyor bize. Her şeyi yapabiliriz içerisinde. İstersek uyuruz, istersek etrafı izleriz. Şimdi gelelim 2020 ve sonrasına. Günümüz ve gelecek perspektifi. 2021'de Honda Japonya'da resmi olarak seviye 3 otonom aracı satışa sundu. 2023'te Mercedes-Benz Almanya'da onaylanmış seviye 3 sistemleri pazara sürdü. Seviye 4 ve seviye 5 otonomluk testleri devam ediyor hala. Waymo Cruise, Zug, Pony gibi firmalar robotaksi filoları ve lojistik sistemler üzerine çalışmaya devam ediyorlar. Çin 2026'ya kadar büyük şehirlerde otonom minibüsleri yaygınlaştırmayı hedefliyor. Yapay zeka, bu arada Çin 2026'ya kadar yaygınlaştırmayı hedefliyor. Şu anda Çin'de zaten otonom minibüsler ha, trafiklerde var. 2026'ya kadar bunu çok çok daha yüksek bir seviyeye taşımayı planlıyorlar ve bu şekilde devam ederse de yapabileceklerini düşünüyorum ki yaparlar da zaten Çin sonuçta. Yapay zeka 5G sistemlerinin gelişmesiyle harita temelli değil, öğrenmeye dayalı sürüş modelleri geliştirmeye çalışıyor. Örneğin Tesla Vision. Bu kapsamda V2X, yani araçtan her şeye iletişim ve 5G entegrasyonu hızla artıyor. Şurada da Zug Robotaksi var. Şu şekilde çok minik, tatlı bir şey. Bunun da videosu var. Bunu da size çevireceğim. Hemen size gelmiş olması lazım. Şimdi başa alayım. Başlayalım. Hayal et. Önemli bir toplantıya geç kalmışsın. Telefonunu alıp bir düğmeye dokunuyorsun ve birkaç dakika içinde şık bir araç kapına geliyor. Kapılar açılıyor ama içeride sürücü yok. Araca biniyorsun ve yoğun sokaklarda kolayca yol alarak seni varış noktanıza götürüyor. Bilim kurgu filmi gibi değil mi? Kemerine bağlı çünkü gelecek geldi ve adı Zouk Robotaksi. Temel bilgilerle başlayalım. Zouk Robotaksi tam olarak nedir? Onu doğrudan bir bilim kurgu filminden çıkmış gibi görünen bir araç olarak hayal edebilirsiniz. Tipik bir araba şekli yok. Bunun yerine küçük bir su boyutuna şık kutu gibi bir kapsül düşün. İlginç olan kısmı ise bu aracın ön ya da arka tarafı yok. Her iki ucu da aynı. Yani yön değiştirmek için dönmesine gerek yok. Her iki yöne de gidebiliyor. Peki bu araç sürücüsüz nasıl çalışıyor? İşte sihir burada başlıyor. Souk'un taksisi çevresini görüp anlamasını sağlayan son teknolojiyle donatılmış, öncelikle LED etrafını 360 derece görebilen birçok kamera var. Hatta insan sürücülerden bile daha iyi olabiliyor. Bununla yetinmeyip radarda kullanıyor. Bu özellikle kötü hava koşullarında diğer araçları ve engelleri algılamak için harika. Ama asıl yıldız lidar adı verilen bir teknolojiyle başlıyor. Lidar görünmez lazer ışınları gönderip nesneleri çarpıp geri dönerek aracın çevresinin detaylı bir 3D haritasını çıkarıyor. Bu sayede Zook her şeyin yerini santimetre hassasiyetinde biliyor. Tüm, ve, tüm bu sensör verileri aracın içindeki güçlü bilgisayarlara aktarılıyor. Bunlar robotaksinin beyni gibi çalışıyor. Direksiyon, fren ve hızlanma kararlarını gerçek zamanlı olarak alıyor. Yani hiç yorulmayan, dikkatini kaybetmeyen süper zeki bir sürücü gibi.
Peki bu fütüristik taksiye binmek nasıl bir deneyim? İçeri adım attığında şaşırabilirsin. Direksiyon yok, pedal yok, sürücü koltuğu bile yok. Bunun yerine karşılıklı iki rahat koltuk var. Tıpkı tren vagonu ya da lüks bir limuzin gibi. Arkadaşlarla sohbet etmek ya da yolda hızlı bir toplantı yapmak için ideal. Eğlence mi? Eğlence mi? Dokunmatik ekranlar sayesinde sıcaklığı ayarlayabilir, müzik çalabilir ya da üretken hissediyorsan biraz iş bile yapabilirsin. Güvenlik konusuna gelelim. Hayatını bir robota emanet etmek biraz endişe verici olabilir, değil mi? Zug ekibi bunu da düşünmüş. Araç sadece ön ve yanlarda değil, tavanında bile hava yastıklarıyla dolu. Gövdesi son derece sağlam. Olası bir kazada yolcuları korumak için tasarlanmış ve daha önce bahsettiğimiz tüm sensörler potansiyel tehlikeleri sürekli izliyor ve insan sürücülerden çok daha hızlı tepki veriyor. Zug Robotaksi'nin en havalı özelliklerinden biri de hiç uyumaya ya da kahve molası vermeye ihtiyaç duymaması. Bu taksiler haftanın 7 günü günde 24 saat yolda olabilir. Bu da özellikle yoğun saatlerde ya da gece geç saatlerde çok daha kısa bekleme süreleri anlamına gelebilir. Çevreyi de unutmayalım. Zug taksisi tamamen elektrikli yani sıfır emisyon tüm taksilerin elektrikli ve sürücüsüz olduğu bir şehir hayal et. Daha temiz, daha temiz hava, daha sessiz sokaklar, geleceğin heyecan verici bir vizyonu. Peki ne zaman bu taksiye bineceğiz? Bilim kurgu hayalinden gerçeğe geçiş çoktan başladı. Zug bazı şehirlerde halka açık yollar test sürüşleri yapıyor. Veri topluyor, teknolojiyi geliştiriyor ve her şeyin güvenli ve yasal olduğundan emin olmak için düzenleyicilerle yakın çalışıyor. Her yerde ne zaman kullanılabilir olacağına dair net bir tarih vermek zor ama çoğu yer için hala birkaç yıl var. Şirket teknolojilerin mükemmel olduğundan emin olmadan yaygın şekilde sunmak istemiyor. Sonuçta otonom araçlarda güvenlik en önemli öncelik. Ama düşün, robotaksilerin etkisi sadece yeni bir ulaşım şekli sunmakla kalmayabilir. Şehirlerimizin işleyişini de değiştirebilir. İnsanlar kendi araçları yerine robotaksileri kullanırsa daha az park alanına ihtiyaç duyulur. Bu da parkların ya da konutların önünü açabilir. Trafik daha akıcı olabilir çünkü yapay zeka sürücüleri dikkat dağınıklığı ya da öfke gibi insan hataları yapmaz. Yaşlılar da engelliler gibi kendi başına araç kullanamayanlar için de büyük bir özgürlük sağlayabilir. Elbette bir gün büyük değişimde olduğu gibi bazı zorluklar da vardır. Elbette her büyük değişimde olduğu gibi bazı zorluklar vardır. İnsan taksi ve kamyon sürücüleri için iş kaybı endişesi, veri gizliliği ya da yapay zekanın yolda hayat ve ölüm kararları vermesi gibi etik sorular gündemimizde. Bunlar bu yeni ulaşım çağında ele alınması gereken önemli konular. Peki sen ne düşünüyorsun? Robotaksi binme fikri seni heyecanlandırmıyor mu? Yoksa biraz endişelendiriyor mu? Belki de ikisinin arasında bir yerdesin. Ne hissedersen hisset, Zug, robotaksi ve diğer otonom araçların geleceğimizi şekillendirmede büyük rol oynayacağı kesin. Kapanışta ne kadar ilerlediğimizi Kapanışta ne kadar ilerlediğimizi bir düşün. Sadece birkaç 10 yıl önce sürücüsüz araçlar tamamen bilim kurgu iken şimdi onları günlük hayatımıza dahil etmenin eşiğindeyiz. Bir dahaki sefere trafik sıkışıp kaldığında ya da taksi beklerken ulaşımın geleceğinin hızla bize doğru geldiğini ve Zug robotaksiye benzediğini hatırla. Evet, bu kadardı arkadaşlar. Şimdi diğer slaytımıza geri dönelim. Biraz önceki videoda da son kısımda söylediğimiz gibi bu şeylerin tabii ki de zorlukları, etik sorunları var ve bir sonucu da var. Hukuki sorunlar, etik karar algoritmaları, siber güvenlik riskleri gibi sorunlar önemini hala korumaktadır.
Sonuç olarak otonom araçların tarihçesi, hayal gücünden mühendislik başarısına uzanan karmaşık ama ilham verici bir yolculuktur. Başta askeri ve akademik amaçlarla geliştirilen bu teknoloji günümüzde sivil kullanıma doğru evrilmiştir. Gelecekte otonom araçlar sadece bireysel ulaşımı değil, şehir planlamasını, çevre yönetimini ve etik karar mekanizmalarını da köklü biçimde etkileyecektir. Burada hocamızın kullandığı kaynaklar var. Ben videoyu bitirmeden önce kendim de bir video bulmuştum. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Hmm. Sizinle beraber bu videoyu izleyip ondan sonrasında bitiriyorum. Biz sadece izlerken kendi kendine gitse şaşırtıcı olmaz mıydı? Arabamız biz sadece izlerken kendi kendine gitse şaşırtıcı olmaz mıydı? Evet, bu yüzdendir ki artık otonom otomobilleri daha sık konuşuyoruz. Peki geleceğin dünyası kendine giden yani otonom araçlarla şekillenebilir mi? Şimdi bu olasılıklara bir göz atalım. İlk olarak otonom otomobil fikrinin oluşumundan biraz bahsedelim. Bu teknolojinin son 10 yılda konuşulmaya başladığını düşünüyor olabilirsiniz. Ancak bunun ilk denemeleri 1920'lerin ortasında o günün şartlarına uygun olarak yapıldı. 1950'lerde ise otonom araç çalışmaları ivme kazandı ve ilk kez gerçek sürücüsüz sürüş diyeceğimiz testler 1980'lerin ortasında üniversitelerin de desteğiyle başarıyla gerçekleştirildi. Peki otonom otomobil yani sürücüsüz giden araç nedir? Sürüş ortamının bilgisayar sistemiyle kontrol edildiği sistemlere otonom sistemler diyoruz. Otomotiv mühendisleri Ocak 2014'te sürüş sistemini daha iyi anlamamız için otonom araçlarda bir seviye sistemi oluşturdular. Şimdi bu seviyeleri biraz açalım. Seviye 0 otonom olmayan araçlar. Sorumluluğun tamamının sürücüde olduğu bir seviye bu. Gösterge panelindeki herhangi bir uyarı, ışık veya ses olsa dahi bu otomasyon olarak kabul edilmiyor. Seviye 1 sürücü asistanı. Park etme, hız sabitleme ya da şerit takibi gibi konularda kontrolü kısmen bırakabildiğimiz seviyedir. Bu seviyede aracınız gaz veya fren pedalını idare ederken eş zamanlı olarak direksiyonu yönetemez. Burada yine tüm sorumluluk sürücüdedir. Seviye 2 kısmi otonom. Aracınızın sürüşünü kısa bir süreyle tamamen bırakabildiğiniz seviyedir. Bu seviyede iki otonom sistem birlikte çalışır. Hız sabitleme ve şerit takibinin aynı anda çalışması gibi. Sürücü direksiyon ve pedalları kontrol etmese bile yola bakmamak gibi bir şansı yoktur. Otonom araç aldım, ben arabayı kullanmam, araba kendi kendine gitsin dersen böyle olursun. Seviye 3 koşullu otonom. Araçta bulunan sensörler sayesinde sürat ve direksiyon kontrolü gibi unsurların aracınız tarafından komut alınmadan yapılabildiği seviyedir. Araç yolculuk sürecini takip edebilse de sürücü yine de herhangi bir duruma karşı hazırlıklı olmalıdır. Üçüncü seviye otonom araçların en bilindik örneği Audi'nin A8 modeli. Günümüzde otonom araçlar çok pahalı olsa da teknolojinin gelişmesiyle birlikte otonom araç teknolojisi de herkes tarafından erişilebilir olacak. Seviye 4 yüksek otonom. Sürücünün tamamen serbest kaldığı seviyedir. Araç harekete geçme, sürüş ve park etmeyi kendi başına yapabilir. Ancak bu seviyedeki araçlarda yine de direksiyon ve pedallar bulunur. Araç zor koşullarda sürücüden destek istese de cevap alamama durumunda sürüşe devam eder. Sürücü her ne kadar rahat görünse de bu seviyede de tetikte olmak zorunda. Bu da tam otonom bir sürüş keyfinin yarıda kalması anlamına geliyor. Seviye 5 tam otonom. Otonom sürüş seviyesinde gelinebilecek en üst noktadır. Burada sürücü artık yolcu konumundadır. Araç hiçbir şekilde sürücü desteğine ihtiyaç duymaz. Yolcular araç içerisinde diledikleri gibi davranabilirler. Pek çok sürücünün otonom araçtan beklentisi bu. Pedal yok, direksiyon yok, sadece seni istediğin yere götüren otonom bir araç var. Bir araba kullanma zevkimiz vardı, o da gitti. Yani gelse kullanır mıyım bir düşünürüm çünkü çok seviyorum araba kullanmayı. Teknoloji gelişsin, gelişmesin demiyorum ama bir araba kullanma zevkimiz var yani. Teknolojik olarak tüm bu seviyeler tanımlanmış olsa da bugün piyasada bulunan ve trafiğe çıkabilen araç seviyesi yalnızca 3. seviye. Şirketler bu seviyeyi arttırmak adına otonom araç çözümlerine oldukça önemli miktarda para yatırıyor. Çözümlerin ne olduğundan çok bunları kimin ürettiğini biliyoruz. Örneğin yapay zeka yazılımlarında uzmanlaşmış şirketlerden biri olan İngiltere merkezli Five AI, ülkenin en büyük otomatik sürüş yazılım şirketi. Şirket söz konusu yazılım platformunun bütçesini yaklaşık 13 milyon sterlinlik devlet desteğiyle birlikte 27 milyon sterline yükseltti.
Google'ın ise 2009 yılında başlattığı ve sonradan gün yüzüne çıkan 6 yıllık gizli projesi Project Chauffeur için harcadığı para tam tamına 1,1 milyar dolar. Bu proje bugün Google'ın üst şirketi olan Alphabet'in otonom aracı Waymo'ya dönüşmüş durumda. Waymo'nun test sürüşleri 1 milyon kilometreyi devirmiş olsa da henüz kat edecek çok yolu var. Ana hedefi ise 4. seviye. Otonom araç çalışmalarında bir diğer popüler örnek ise Uber ve Volvo işbirliği. Uber şirketi 2017 Ekim ayında Volvo ile ortak yürütecekleri otomatik sürüş deneme programını duyurdu. Tüm büyük otomotiv firmaları yaptıkları yatırımlarda aslında ortak bir noktanın peşinde. O da doğru algoritmayı oluşturabilmek. Her ne kadar otonom araç deyince ağırlıklı olarak yabancı şirketlerin yüksek yatırımlarından bahsetsek de Türkiye olarak bizim de bu konuda iftihar etmemizi sağlayan bir mühendisimiz var. Amerika'da otonom elektrikli aracın algoritmasını yazan Kamran Türkoğlu. Nextday firmasının otonom araç projesinde aracın beynini tasarlayan ekibin lideri olarak çalışan Kamran'ın yazdığı algoritma sayesinde tamamen elektrikli olan otonom araç saatte 256 kilometre ile dünyadaki hız rekorunu kırdı. Yapılan araştırmalara göre trafikte meydana gelen kazaların %90'ı insan hatasından kaynaklanıyor. Otonom araçların ise hata oranlarını gelecekte bu sistem yaygınlaştığında deneyerek öğrenebileceğiz. Araçlar otonom, sürüşler güvenli olsun. Hoşça kalın, mühendis. Evet, videomuzda bu kadardı. Benim size anlatacaklarım bu kadardı. Ee, Son videoyla da noktayı koymak istedim. İnşallah videoyu güzel çekebilmişimdir. Görüşmek üzere.